Macera zamanı evreninde birçok kötü karakterle tanıştık. Krallık kurmak isteyenler, intikam peşinde koşanlar veya sadece kaos arayanlar. Ancak Lich bunların hiçbirine benzemez. O bir karakterden ziyade evrensel bir yasadır. Yaşamın olduğu her yerde var olan mutlak bir sondur. Çoğu kişi onun hikayesinin mantar savaşı ile başladığını düşünse de Lich'in kökenleri zamanın, mekanın ve ışığın bile var olmadığı canavarlar çağına dayanır. O varoluşun kendisinden bile eskidir. Lich evrene sızmış harici bir virüs gibidir. Binlerce yıl önce dünyaya çarpan yeşil kuyruklu yıldız sadece bir göktaşı değil, saf bir yıkım ruhunun taşıyıcısıydı. Bu yıldız çarptığı anda dünyanın özüne bir zehir gibi işledi. Ancak o dönem Lich fiziksel bir form kazanamadı. Çünkü uyanması için dünyanın en karanlık anına ihtiyacı vardı. Yüzyıllar boyunca yerin altında insanlığın kendi sonunu hazırlamasını bekledi. Onun için zamanın bir önemi yoktur. Çünkü o eninde sonunda her şeyin duracağını bilir. İnsanlık mantar savaşı sırasında nükleer silahları patlattığında aslında sadece bir medeniyeti yok etmediler. Lich'in antik ruhunu hapseden kabuğu da kırdılar. Patlayan bomba içindeki radyoaktif sıvıyla Lich'in ruhunu birleştirdi ve ortaya bugün bildiğimiz o dehşet verici boynuzlu iskelet form çıktı. Lich radyasyonun ve çürümüşlüğün içinde doğdu. O andan itibaren tek bir amacı vardı. Kuyruklu yıldızın görevini tamamlamak. Yani tüm yaşamı yok etmek. Lich'in karşısında durabilen ilk büyük engel efsanevi kahraman Billy'ydi. Billy Lich'i alt etmeyi başaran ve onu Şeker Krallığı'nın altındaki antik bir reçinin içine hapseden tek kişi olarak tarihe geçti. Ancak Lich'in en büyük silahı fiziksel gücü değil, zihinler üzerindeki oynadığı oyunlardı. Yıllarca o reçinin içinde küçük bir salyangozun zihnini kontrol ederek kurtulacağı günü bekledi ve geri döndüğünde yaptığı ilk şey Finn'in idolü olan Billy'nin bedenini ele geçirmek oldu. Bu Lich'in ne kadar aşağılık ve acımasız olduğunun en büyük kanıtıdır. Bir kahramanın bedenini dünyayı yok etmek için bir araç olarak kullandı. Prisma'nın boyutunda yaşanan o meşhur karşılaşma Lich'in gerçek yüzünü bize gösterdi. Lich orada devasa ordulara veya karmaşık büyülere ihtiyaç duymadı. Sadece düş dedi. Bu bir emir değil. Gerçekliğin bizzat Lich'in iradesine boyun eğmesiydi. O sahnede Finn'e hatırlattığı şey şuydu. Yıldızlar sönecek, krallıklar yıkılacak ve her şey bittiğinde geriye sadece karanlık kalacak. Lich bu karanlığın ta kendisidir. Ancak Lich'in tüm bu önlenemez ve görkemli imajı kozmik gücün en tepesinde saniyeler içinde yerle bir oldu. Fiona serisinde gördüğümüz gibi Lich amacına ulaştığı ve tüm yaşamı yok ettiği bir evrende bile aradığı huzuru bulamadı. Efendisi ve varoluş amacı olarak gördüğü Golp'un huzuruna çıktığında aslında ne kadar önemsiz olduğunu anladı. Lich için Golp tapılması gereken bir tanrıydı. Ancak Golp için Lich sadece gürültü yapan küçük bir parçaydı. O dehşet verici sahneyi hatırlayın. Lich tüm evreni sessizliğe gömdüğünü kanıtlayarak takdir beklerken Golp tek bir el hareketiyle onu parçalara ayırdı. Evrenin en korkunç iblisi Kaos'un gerçek ideal karşısında sadece bir saniyede yok edildi. Bu sahne bize şunu kanıtladı. Lich her ne kadar son olduğunu iddia etse de Golp'un temsil ettiği saf kaosun yanında sadece geçici bir gölgeden ibaretti. Lich yaşamın sonuydu ama Golp sonun bile ötesindeydi. Belki de Lich'in en büyük olayı buydu. Tüm yaşamı yok etme gücüne sahipti ama gerçek kaosun karşısında kendini yok olmaktan kurtaracak hiçbir gücü yoktu. Peki sizce Lich'in Golp tarafından bu şekilde harcanması onun itibarını zedeledi mi? Yoksa Golp'un ne kadar ulaşılmaz olduğunu mu gösterdi? Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.